Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Suzuki S-Cross. Son dönemde yükselen döviz kuru ve artan vergilerle ulaşılmaz hale gelen otomotiv piyasasında rakiplerine göre nispeten uygun fiyatlı otomobil üreten Suzuki, yeni crossover modeli S-Cross'la çok yakında bizlerle. Gerçekten uygun fiyatı ve buna karşın hibrit motor sistemi, üstün güvenlik özellikleriyle yeni Suzuki S-Cross'u yakından tanımaya başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Suzuki S-Cross ilk defa 2006 yılında SX4 ismiyle B-SUV sınıfında mücadele etmeye başladı. Yeni S-Cross ise hem isim olarak hem de segment olarak önceki neslinden bambaşka bir konumla karşımızda. C-SUV segmentinin yeni bir oyuncusu olarak rekabete dahil olan S-Cross'a önden baktığımızda standart olarak gelen üçlü led farlar dikkatimizi çekiyor. Motion ve Ultra isimli iki farklı donanımda gelecek olan yeni S-Cross'un led farlarının hemen ortasında büyükçe bir panjur duruyor. Onun hemen altında bulunup üzerinde sinyal ve sis farlarının bulunduğu şişkin tamponda bir hayli yakışıklı gözüküyor. Günün hangi saatinde olursanız olun yeni S-Cross'un yenilenen bu tasarımı tüm dikkatleri üzerinize çekecek. Piyasadaki diğer rakipleriyle kıyaslandığında tasarım anlamında oldukça karizmatik görünen yeni Suzuki S-Cross benden ilk artı puanını almayı başarıyor. Yeni Suzuki S-Cross'un sade fakat crossover detaylarının en net şekilde hissedildiği profilinde bizi ne bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni S-Cross ile önceki neslini kıyasladığımızda en büyük benzerliğin profilde olduğunu görüyoruz. Önceki nesline göre büyüyen ve biraz daha köşeli hale gelen tekerüstü plastik dödükler yeni S-Cross'un arazi kabiliyetlerine gönderme yapıyor. Buna karşın ön ve arka çamurluk üzerlerindeki şişkin tasarım onun daha kaslı görünmesine neden olmuş. Herhangi bir omuz çizgisiyle desteklenmeyen profil sade fakat etkili bir duruşa sahip. Jant seçenekleri konusunda Motion ve Ultra donanım seviyelerinde 215, 55, 17 inç boyutunda alaşım jantlara sahip olacaksınız. Buna ek olarak 6 farklı düz renk ve 5 farklı metalik renk seçeneği de beğeninize sunuluyor. Yeni Suzuki S-Cross'un benim en fazla beğendiğim yerlerinden olan arka tarafında hangi detaylar var hep birlikte öğrenelim. Yeni S-Cross ile önceki neslini kıyasladığımızda aradaki etkileyici fark beni memnun etmeyi başardı. Önceki neslindeki daha çiğ ve güçsüz görünen tasarımdan kurtulan S-Cross, kaslı ve karizmatik tasarımıyla ön tarafı tamamlıyor. Yeni S-Cross'un arka tarafında benim en çok beğendiğim detayların başında boydan boya uzanan stoplar geliyor. Saydam ve koyu rengin hakim olduğu bu 3 boyutlu stoplar yeni S-Cross'un arka tasarımını daha hareketli hale getirmiş. Buna ek olarak önceki neslinde bulunmayıp yeni nesilde eklenen spoiler da arka tasarımı tamamlıyor. Bagaj kapağı üzerine geldiğimizde sol tarafta gerek olmamasına rağmen bulunan Suzuki yazısı, sağda ise 3 satır S-Cross, Hybrid ve 4 çeker modellerde bulunan All Grip amblemlerini görüyoruz. Alt tarafta üzerinde park sensörleri ve sis farının bulunduğu gri renkteki tampon bulunuyor. Tasarımıyla yeni Suzuki S-Cross'un karakterini yansıtan arka tarafta benden tam yıldızlı bir artı puan almayı başardı. Yeni Suzuki S-Cross her ne kadar tasarımıyla önceki nesline benzemese de boyutlarıyla ondan ayrılamıyor. Yeni S-Cross 4300 mm uzunluğunda, 1785 mm genişliğinde ve 1593 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Buna ek olarak dingil uzunluğu tarafında 2600 mm ile segmentinin getirileri karşılanıyor. Şimdi de yeni Suzuki S-Cross ile en çok vakit geçireceğimiz iç mekanda bizi neler bekliyor? Hep birlikte öğrenelim. Yeni Suzuki S-Cross ile önceki neslini kıyasladığımızda nesil farkından çok makyaj operasyonu yaşanmış gibi duruyor. Teknolojik gelişmeler ve sunduğu özellikleriyle rakiplerine göre öne geçmeyi başaran S-Cross'un direksiyon simidi
önceki nesliyle tamamen aynı. Benim Lexus direksiyonuna bir hayli benzettiğim bu tasarımı siz beğeniyor musunuz? Bunu da merak ediyorum. Direksiyon simidinin hemen arkasında önceki nesline göre yenilenen analog kadranlar yer alıyor. Ortasında 4.2 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlükte LCD yol bilgisayarının bulunduğu bu gösterge panelini ben gerçekten beğendim. Konsolun ortasına doğru geldiğimizde önceki nesline göre tamamen değişen dizayn bizi karşılıyor. Önceki neslinde konsolun içinde havalandırma çıkışlarının altında yer alan multimedya ekranı, yeni S-Cross'ta konsola dik açıyla yeniden konumlandırılıyor. Standart olarak 7 inç büyüklüğünde gelen bu ekranı en fazla 9 inç büyüklüğünde satın alabiliyorsunuz. Üzerinde standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özelliklerini sunan bu ekranın renkleri, teması ve ekran çözünürlüğü sınıf standartlarını karşılayacak kalitede. Multimedya ekranının hemen altında gerçekten çok zarif ve şık görünen havalandırma çıkışları bulunuyor. İşlevsellik konusunu odak haline getiren S-Cross'ta kameralara tek hamlede açmanızı sağlayan kamera tuşu da konsol üzerinde yer alıyor. Ultra donanım seviyesinde 360 derece kamera özelliği de standart olarak geliyor. Orta konsol ise önceki nesliyle tamamen aynı. Üst tarafta çift bölgeli klima kontrol ünitesi, alt tarafta cep telefonu koyabileceğiniz bir alan, USB bağlantı portu ve koltuk ısıtma tuşlarını görüyoruz. Onun hemen arkasında vites kolu, mod seçim tuşu ve uygun fiyatı nedeniyle daha fazlasını beklememizin hata olacağı manuel el freni tüm ihtişamıyla kendine yer bulmuş. Buna ek olarak iki ayrı bölme halinde sunulan kare formundaki bardaklıklar da el freninin hemen yanında. Ayrıca bir otomobilde olmazsa olmazlardan kol dayama da yeni S-Cross'ta mevcut. Yeni S-Cross'un sınıf standartlarını karşılayacak ısıtma özelliğine sahip ön koltukları da bir hayli şık ve konforlu gözüküyor. Bununla birlikte en üst donanım seviyesi olan Ultra'da açılır panoramik cam tavan standart olarak geliyor. Yeni Suzuki S-Cross'un geniş ve ferah arka koltuklarına geçtiğimizde bir kez daha ne kadar mantıklı bir tercih olabileceğini anlıyoruz. Gösterişten uzak, üzerinde Isofix bağlantı noktalarının bulunduğu arka koltuklarda içinde 2 adet bardaklığın olduğu kol dayamada bulunuyor. Tek eksi puan verebileceğimiz durum arka yolcular için herhangi bir havalandırma ya da USB portunun sunulmayışı olacak. Yeni Suzuki S-Cross bagaj hacmi konusunda da rakipleriyle mücadele edebiliyor. Yeni S-Cross'ta koltuklar normal konumundayken 430 litre bagaj hacmi sunuluyor. Yeni Suzuki S-Cross'ta bulunarak paranızla alabileceğiniz en iyi özellikleri size sunan gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri neler? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Suzuki S-Cross'ta rakiplerinde opsiyonel olan özelliklerin birçoğu standart olarak sunuluyor. Önlerde MacPherson bağımsız, arkalarda yarı bağımlı süspansiyon sisteminin kullanıldığı S-Cross'ta güvenlik ve konfor birinci öncelik konumunda. Ayrıca 7 adet hava yastığı da standart olarak geliyor. Bununla birlikte 5 ila 100 km/saat hızları arasında önünüze aniden bir cisim çıktığında ya da siz tehlikeli şekilde yaklaştığınızda fren yapan çift sensörlü fren asistanı DSBS, hızını öndeki araca göre ayarlayıp gaz ya da frenle uğraşmanıza gerek bırakmayan adaptif hız sabitleyici yeni Suzuki S-Cross'ta standart olarak sunuluyor. Buna ek olarak kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla gösteren kör nokta monitörü, şerit dışına çıktığınızda ya da sinyal vermeden şerit değiştirdiğinizde sesli olarak sizi uyaran şerit takip asistanı, geri manevralarda arkanızda olup biteni size uyarı şeklinde gösteren arka trafik asistanı, yol üzerinde trafik işaretlerini kaçırmadan seyahat etmenizi sağlayan trafik işaretleri tanımlayıcı ve çok daha fazlasına yeni Suzuki S-Cross'ta sahip olabilirsiniz. Şimdi de gelin yeni Suzuki S-Cross'un çok satmasına neden olacak motor ve şanzıman özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Yeni Suzuki S-Cross'ta yüksek performans, düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan 1.4 booster hibrit motor bulunuyor.
Özel olarak geliştirilmiş valve kontrollü içten yanmalı motora eşlik eden 48 volt elektrikli motor ile sıfırdan 100'e 9.5 saniyede çıkacaksınız. Toplamda 129 beygir güç, 235 Nm tork üretilen bu motoru 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik vites ile yönetebilirsiniz. Önden 2 çeker ya da 4 tekerden çekiş sistemiyle satın alınabilen 1.4 booster hibrit motorun ortalama yakıt tüketimi 6.3 litre olarak kayda geçiyor. 2022 yılının hemen başında tüm Avrupa'da satışa sunulacak yeni Suzuki S-Cross'a 25.000 euroluk fiyat etiketiyle sahip olabilirsiniz. Yeni Suzuki S-Cross'un baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni S-Cross'u gerçekten çok beğendim ve satın alma tarafında da kesinlikle tercih ederim. Bunun aslında iki tane de nedeni var. Birincisi uygun fiyatı. Her ne kadar ülkemizde otomobil fiyatları çok yüksek olsa da nispeten onlara göre uygun fiyatıyla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Peki siz yeni Suzuki S-Cross hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni S-Cross hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.